İsviçre'nin en çok tercih edilen tatil bölgelerinden bir tanesi olan Lauterbrunnen'den herkese selamlar arkadaşlar. Burası yukarıdan dökülen şelalesiyle meşhur olan Lauterbrunnen kasabası. Buraya her geldiğimde tekrar gelmek istiyorum. Umarım siz de gelirsiniz, bu güzellikleri görürsünüz. Çok harika bir kasaba. Şimdi kasabanın içinden gezeceğiz. Ben de size etrafı anlatacağım. Ich hätte gern ein Hot Chocolate. Ja. Dankeschön. Çıkıyoruz değil mi? Kapalı mı? Kapalı. Turizm sezonu açılmamış henüz. Hadi ya. Bir tane sıcak çikolata aldık. Bunun fiyatı 5 frank. Kahve 4 euro mu? Evet. 4 frank. Sorry. 4 frank baba. Bence bu manzara göre ucuz ya. Ya buraya göre aşırı çok normal bir fiyat aslında. Bir de hem turistik hem İsviçre olmaz. Ama çikolata çok lezzetli. Bilmiyorum, Furkan beğendi mi? Ben çok beğendim. Sever misin normalde sıcak Tabii, çikolata? evet çok severim. Gün aşırı içmeye Biraz çalışıyorum. şekerli ama Olsun yine iyi. ya, ben çok çalışıyorum. Arkadaşlar burası eski bir dağ köyü. İlk yerleşen kişilerin milattan sonra 12. yüzyılda olduğu söyleniyor yapılan araştırmaya göre. Bu vadi boyunca 72 tane şelale varmış. Burada 12. yüzyıldan beri hep yerleşim yerleri olmuş. Özellikle Roma döneminde Romalılar buraya geldikleri zaman Inclaro Fonte demişler, yani berrak kaynak. 1200'lü yılların sonlarına doğru bu bölgede bulunan bir tane bu manastır buradaki vadiyi satın almış. Tabii manastırın etkisi artmaya başlamış bu ülkede. Sonra Thun şehrine gitmiştik. Thun şehrinin bir lordu varmış. Lord buradaki bölgeye halkı yerleştirmeye başlamış. Hani manastırın etkisini azaltmak için. Tabii buradaki halk buraya yerleşmeye başlayınca Thun lordu da güç kazanmaya başlamış. Biliyorsunuz ki reform çağı başladığı zaman din savaşları olmuştu. O dönemde de halk inanç sisteminde yapılan bu değişiklikleri kabul etmemiş. Şurada hep böyle tahtadan evler falan var. Şöyle zaten şelaleyi görüyorsunuz. 16. yüzyılda burada demir madenleri keşfedilmiş. Halk kendisine buradan iş imkanı sağlamış ve para kazanmaya başlamışlar. Buradan kazanılan zenginlik büyük toprak sahiplerine gitmiş hep. Buradaki halk o zamanlar hep karın tokluğuna çalışıyorlarmış. Şu anki zenginlikleri maalesef yokmuş. O dönemdeki Avrupa manzarasına göre gayet normal bir durum aslında. Çünkü eskiden Avrupa'da böyle sınıf ayrımı çok fazla seviyedeydi. İnsanlar para kazanamıyordu, hastalıklar çok fazlaydı, savaşlar oluyordu. İnsanlar ya göç etmek zorundaydı ya da paralı asker olarak orduya katılmak zorundaydı. Aynı şey Lauterbrunnen için de geçerli. Buradaki halk sadece ya paralı asker olacak ya da göç etmek zorunda kalacaklardı. Onlar da paralı asker olmayı tercih ettiler. Tabii ki bu sınıf ayrımları gitgide artmaya başlayınca bunlar hep savaşlara döndü. İnsanlar yine maalesef hayatını kaybetti. Çok inanması aslında çok güç ama o dönemlerde İsviçre dışarıya çok fazla göç veriyormuş. Hatta 1891 yılına kadar buradaki tepe köylere ulaşım sadece yürüyerek yapılıyormuş. Yani 1900'lü yıllardan itibaren teleferik sistemi kurulmuş. Bu vadide birçok kamp yeri görebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Buralar yazın çok doluyor. Dağların eteğinde, bir de şurada şelale manzarasında. Burası gece çok serin olur ama gündüzleri çok ideal. Burada yine güzel oteller falan da var. Biz bir tane hostele baktık. 4 kişi bugün için bakmıştık. 4 kişi 160 franktan başlıyor hosteller. Böyle ya apart tarzı ya da şeyler. Yani kişi başı 40 frank falan en düşüğü. Bu vadinin şöyle bir özelliği var. Yazar Tolkien biliyorsunuz 1911 yılında henüz 19 yaşındayken bu vadiye geliyor. Lauterbrunnen Vadisi'ne. Burayı yürüyerek tırmanıyor. Burayı gördükten sonra Elrond yarı elfin ve halkının yaşadığı vadiyi olan vadiyi tasarlamasında ilham kaynağı oluyor. Hatta kitabında vadinin ismini Elfçe Brunnen manasına gelen, aslında Almanca'da gürültülü su, yani Lauterbrunnen anlamına veriyor. Bu bölgelerde 1800'lü yılların ortalarına kadar İngiltere'den çok fazla dağcılar geliyorlarmış, tamam mı? Buraya geldiklerinde kalacak yerleri olmuyormuş. Evet. Papazın evinde kalıyorlarmış. Tabii ondan sonra bakmışlar ki çok fazla turist geliyor, özellikle İngiltere'den. Buraya karayolu inşa etmişler. Ondan bir kısa süre sonra demir yolu inşa etmişler. Böylece daha fazla turist gelmeye başlamış. Bu işler böyle, ne kadar yatırım yaparsan o kadar çok turist gelir.
Bunlar geldikten sonra işte dediğim gibi buralarda oteller yokmuş. Ardından buralara hep oteller yapılmaya başlamış. Ama zaten fark ettiysen hep böyle yeni otel yok. Evet, Hepsi evet, eski. eski. Eski oteller. Yine şuralarda insanlar hep kamp yapıyor. Buralar Şimdi bak çok güzel biz olur. şu evler attım Hollanda'da görmüştük. Bu tepesinde Aynen. çatıra çim falan vardı damda. Bunu sen biliyordun sebebini ne? Bunun sebebi yalıtım. Yarası. Aynen. Öyle diye okumuştum bir yerde. Doğru ben şimdi kendi aklıma geldi. Ama acaba böcek falan içeri girmiyor mu böyle İşte nem? benim aklıma Nem Hollanda'da falan. geldi Nem aklıma da. ben diye biliyorum. Nemden koruması için hani bir de yalıtım görevi görmesi için yapılmış öyle. Ama Sorunu. böcek sorunu olur ya. Tahtayı yemez mi lan o tahta kuruları Yer. falan? Yani şimdi ilaç kullansan o şeyler oradaki otların hepsi ölür zaten ama. Zaten burada yasak. İlaç kullanamıyorsun. Fazla olur. Ya. Öyle kafanı Var ya verir. bu medeniyet yani ben 2 yıldır yaşıyorum hala çok ileri seviyede ya. Ya bazen iyi bir şey de bazen kötü bir şey. Bazen hızlı çözümler bulman gerekiyor bazı şeylerde. Ona da izin vermiyorlar. Çözüm yok. Ama işlerin ilerlemesi lazım. Hayatın devam etmesi lazım. Ama yine de doğayı da korumamız lazım. Evet, kesinlikle. Ben burada önce de doğayı korumaya veriyorum şahsen. Kesinlikle. Şu Zaten an yine kendi- bize dönüşü yine bize Tabii, olacak. Kendi hayvanlarımızı öldürüyoruz. Kendi doğamızı katlediyoruz. Kendi ağaçlarımızı kesiyoruz. Ağaç kesiliyor, erozyon oluyor. Sonra insanlar ölüyor yine. Tolstoy'un dediği gibi doğa ana her zaman evlatlarını korur. Doğa aynen öyle söylüyor. Güzel evler var bak. Böyle. Ama adam Benim yamaca. en güzel Bak tavsiyem şuradan bu da şey diyebilirim yakıyor. Şelale. Çok güzel yerler var. Buralara daha önce gelmiştik. Şelalenin yukarısına yol var. Oraya çıkmak istedik ama bugün bu aralar henüz tam yaz sezonu açılmadı herhalde. Bu sebepten dolayı açık değil. Yaşayan insanların mutluluğunu bir düşünsene. Gerçi alışmışlardı onlar artık ama. Ya alışmış olabilirler. Burada tabii ki insan her şeye alışıyor. Ama güzel yerler ya. İstanbul'un kaosunda onlar yaşayamaz herhalde. Evet. Biz de burada uzun süre yaşayamayız. Güzel yer. Ama bir zaman sonra sıkılırsın ya. Tamam hep dağ taş güzel hoş da. Zaten hep yaşlı kesim, emekli kesim var biraz. Şu yoldan vadilerin arasından gidelim biraz. Biraz yürüyelim. İsviçre tarafsızlık ilkesini benimseyen bir ülke. 1815'ten beri hiçbir savaşa katılmamış. Ya bunun biraz farklı sebepleri tabii ki var. Mesela buralarda 4 farklı dil konuşuluyor ve bu bölgeler gerçekten çok birbirinden çok ayrı bölgeler. Her kantonun kendine ait kuralları zaten bahsetmiştim. Bir de dilleri de çok farklı. Mesela Fransız kantonunda yaşayan biri yani hepsi Almanca bilmiyor. Yani düşünsenize Marmara bölgesine gidiyorsunuz başka bir dil konuşuluyor. Akdeniz'e iniyorsun başka bir dil. Ama sen Akdeniz'e tatile gitmek istediğin zaman Fransızca bilmek zorunda değilsin. Bilmeyen sayısı da çok fazla. Yani şu demek anlamında değil. İsviçre'de yaşayan herkes 4 dil biliyor anlamına gelmiyor. Bu sebepten dolayı biraz farklı bir yönetim tarzı var. Dünyanın en zor fethedilebilecek ülkesiymiş burası. Evet. Çünkü dağlık alanlarından dolayı yani hem yazın hem kışın ulaşımın zor olmasından dolayı bir de çok fazla köprü ve tünel var. Bunları mesela bir mimar yapmadan önce bu köprünün nasıl imha edilebileceğini de bunu plana eklemek zorundaymış. Çünkü olası bir işgal durumunda bu yolları patlatıyorlarmış. Hani ona göre bir plan Evet. yapmışlar. Şey de var zaten herhalde bu dağlarda halkın acil durumlara çıkması için sığınaklar var ve bu sığınaklar aynı zamanda. Hani halk sığınsın diye değil. Sığındığı yerden o dağdan saldırı yapsın diye inşa edilmiş. Doğru. Bazı tepelerde mesela böyle ev tarzı yerler varmış. Buraları cephanelik olarak kullanılıyormuş. Zaten askerlik yaptıktan sonra silahınız sizde kalıyor, tüfeğiniz. Şöyle bir istatistik okumuştum. Dünya çapında yani nüfusu oranla silahlanma sayısı en çok olan ülke İsviçre'ymiş. Silah yani neredeyse herkesin evinde silah var. Ama suç oranı da ona nazaran dünyada en az seviyelerde olan bir yer yani çok garip bir durum aslında. Ya bu bir artı bir eksi toplarsan ikisini normalde sıfır olur ama burada medeniyet denen sonuç ortaya çıkıyor. Aynen. Gerçekten de. Eğitimle alakalı biraz da. Tabii. Eğitim seviyesinin yüksek olması. Şurası kanka gel. Buranın şey mi? Şöyle aşağı doğru inelim. Burada da askerlik yaşı 18 ama 6 ay eğitim alıyorsun. Ama bazı durumlarda 34 yaşına kadar eğitimleriniz devam edebiliyor. Şöyle bir şey var. Kadınlar için zorunlu değil ama yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Burada öyle bir hak tanımışlar kadınlara. Kadınların dün internette araştırdım. Kadınların
Yani hatır sayılır bir kısmı da askere gidiyormuş. Onu dün internette okudum. Doğrudur, onu bilmiyorum. Geçen gün bir videoda görmüştüm. Dünyada doğulabilecek en iyi ülkeymiş İsviçre. İsviçre. Evet. Böyle bir garip bir özelliği de var. Biraz burada yerleşim yerleri çok kalabalık değil. Genelde hem böyle nüfusu dağıtmak için, zaten az bir nüfusu var, 9 milyon civarında. Hem nüfusu dağıtmak için hem de ülkenin geneline yaymak için böyle bir şey yapmışlardır diye düşünüyorum. Ama her yeri gerçekten ayrı bir güzel. Şuraya baksana. Suyun berraklığı çok güzel ya. Suyun güzelliği, berraklığı. İşte böyle güzel etkilerinden dolayı sağlık sisteminin gelişmesi, sigorta sisteminin gelişmesi, çevrenin temiz olması, ya bunlar hepsi bir etken. Bunlardan dolayı ortalama yaşam süresi 85 yıl. Evet. Güzel yani bir düşünün, orta çağda insanlar 30 yıl yaşıyormuş savaşlardan, hastalıklardan dolayı. Ya şey bir de mesela atıyorum emekli görüyorsun yaşlı 70 yaşında. Ama dinç. Abi kadın rampa yukarı bisiklet çıkıyor. Ya ben onu arabayla çıkamam diyorum. Sen ne yaptın? Araba diyorum bu oldu orada. Kadın onu aküsü bisikletle çıkıyor ya. Ben izlerken zaten tıkanıyorum. He ben diyorum benim diyorum ciğerler iptal. Yani sigara atıyorum ya görünce. Market gördük ve markete gelelim dedik. Ve dağların eteğinde güzel bir market. Bir şeyler alacağız, gel. Girelim içeri, gel. Kruvasanı 1 euroymuş ama çok güzel duruyor. Şu çok iyi duruyor lan. O neymiş? Şöyle tereyağlı. Tereyağlı büyük kruvasan 1.40. Buradaki ekmekler çok güzel oluyor. Daha içi dolgun oluyor, böyle hamur gibi ekmekler olmuyor. Kemal ne alacaksın kanka? Kruvasan mı alacaksın? Ekmek onu mu alacaksın? Bak burada Karadeniz ekmeklerin oğlum çok iyi duruyor, baksana. Karadeniz ekmeği mi? Bizim oranın ekmeği mi? Bizden örnek aldılar. Kara. Kanka iğrenç sesin var lütfen. Bence bu ufaktan almaktansa 1.20'ye şundan alalım, yarı yarıya bölüşürüz. Bunu mu yarı yarıya? Yarısı bölüşmez mi? O yeter ikinci yarısı. Avokado var. 1.95. Burada salatalıklar bu şekilde. 1.45'e var, 1.40'a var. Muzlar var. 2.60, 3.20. Patatesler var burada 3.80. 2,5 kilosu, 1,5 kilosu 3.80. Şöyle mozzarellalar var 1.65. Şu burrata içi sulu olan, tam böyle çeşidini bilmiyorum ama çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle sulu sulu bir mozzarella. Burada peynir çeşitleri falan var. Fiyatlar biraz pahalı değil mi? Çok. 2.80. Yani Almanya'ya göre çok pahalı. Ona göre birim fiyat kazancı var ama yine de pahalı. Burada süt ürünleri var yine İsviçre'nin. Bundan mı alsak bir tane içsek? 2.25. Bir de kefir alayım ya. Başlamış değil mi? Haşlanmış. Almanya'da da var başlamışlar. Renkli haşlamış mı? Hangi mozzarella'dan aldın sen? Şu %50 indirimden. Tamam, ondan bir tane de bana al. Al ondan. Bir tane bana. Aynen onlara %50 indirim. 1 ona 3. Al bana. Bir tane de bana al. Böyle. Yok. Güzel bir öğlen Ekmek yemeği aldım yapalım. ya. İsviçre'nin sütleri çok meşhur. Mesela şöyle 1.75 litre 3.10. Bunlar tereyağları 250 gramı 3.85. Makarnalar var 4.56 yazmış. Bunlar biraz pahalı fiyatları. 3, 10 kadar falan var. 3.95. 6 tanesi 3.95. Burada onluları var 8.20. Bak buranın hepsi işte, burada içecekler var, ekmek, mozzarella var 4 tane. 4 tane haşlanmış yumurta. İşte böyle güzel bir ekmek var. Kruvasan var. Böyle işte süt ürünleri var. Ben şunu kendime aldım işte denemek için. Buranın sütüyle yapılıyormuş. Hepsi burası 32 frank. Ve yediğimiz yer burası. Şimdi Grindelwald'a geldik. Burası Beyaz Cennet olarak da biliniyor. İsviçre'nin en ünlü kayak merkezlerinden bir tanesi burası. Şimdi biz yoldan gelirken çok güzel manzaralar gördük aslında ama durma imkanınız çok yok. Yollar dar ve çok virajlı. O yüzden biraz sıkıntılı burada durmak. Bir de öyle kafanıza göre her yerde duramıyorsunuz. Burası çok kurallı bir ülke olduğu için biz de elimizden geldiğince riayet etmeye çalışıyoruz. Yani kurallara uyduğumuzdan değil de para cezası yemeyelim diye.
Biraz fiyatlar ciddi oranda yüksek. En düşük bir otel ücreti günlük 2 kişi 200 frank, 300 frank. Tabii böyle yerler için bu fiyatlar normal ama Avrupa geneline baktığınız zaman yüksek. Şimdi biz aşağıda Lauterbrunnen'deydik. Oradan yukarı doğru çıktık. Buralar daha yüksek. Bir 20 dakikalık bir tırmanışın ardından ulaştık. Şimdi Grindelwald'ın içini birlikte gezelim. Buraya Interlaken kasabasından, işte Lauterbrunnen kasabasından gelebilirsiniz. Çok rüzgarlı. O yüzden maalesef biraz rüzgar sesi gelebilir. Biz az önce fiyatlara baktık. Bir tane pizza ne kadardı? 24 ile 27 euro arasında değişiyor. Öyle bir yer. Frank. Euro oldu mu 30'a çıkar o. O düz 30 euro diyelim. Çok pahalı. Bir tane pizza 30 euro. Ve yol üstünde bir tane pizzacı yani öyle ekstrem bir yerde değil. Evet. Tane pizza. Kemal sen İtalya'da hakiki pizza yemiştin. Ne kadardı? Gerçi 5 euro. bak işte. 5 euro. Pizzanın ilk yapıldığı yerde biz pizza yedik. 5 euroydu. 100 yıllık fırında adam geleneksel Napolitan pizza yapıyordu. Ben şimdi lafını da kesiyorum işte böyle dondurma var. Ben bu şeye bakacağım. Ben şeflik olduğu için ben de Şimdi arkadaşlar arka tarafları görüyorsunuz. Buralar hep böyle dağlık alanlardan oluşuyor. Buranın en ünlü tepesi Jungfrau. Dünyada bir liste var. Dünyada görülmesi gereken yerler diye. Onların da içinde Top of Avrupa dedikleri, yani Avrupa'nın en iyileri anlamında. Orada Grindelwald 1. sırada yer alıyor. Burası, bu bölge. Burayı daha çok işte kayak turizmi için tercih ediyorlar. Hatta Best of Alps derler, yani Alplerin en iyi bölgesi burası. Zaten etrafı çok net görebiliyorsunuz. Biz ayrıca Lauterbrunnen'den yukarı doğru çok fazla çıktık aslında. 20 dakika, 25 dakika tepe tırmandık arabayla. Ona rağmen şu an etrafımızda hala dağlar çok dik ve çok yüksek gözüküyor. Dağlar böyle şey ya hiç bitmeyecekmiş gibi ya. Az önce hani işte pizza fiyatlarından bahsettik de. Mesela bir kugel dondurma Avrupa'da, Almanya için söyleyeyim. Bir kugel mı? Bir top dondurma. Bir. Almanca. Bir top dondurma Avrupa'da, Almanya için. Yani 1,5 euro ile 2 euro arasında değişiyor. Maksimum 2 euro. Max 2 euro aynen. Burada 4 euro. Ben sadece burada şey yaptım ama merkezlere baktığımızda hep 4 euroydu. 4 euro, 5 euro. Yani İsviçre pahalı bir yer. Eğer gelecekseniz ona göre planınızı yapın. Ona göre gelin. Bir de biz Almanya bütçesiyle geldiğimiz için hafiften böyle bir tık zorluyor. Aynen. Türkiye bütçesiyle gelen adam. Çok ya biz zaten onlara şey yapmıyoruz. O bir kıyas değil aslında. Tabii. Biz kendimiz için konuşuyoruz. Türkiye'den gelen kendi için konuşsun. Afrika'dan gelen Afrika için konuşsun. Biz kendimiz için konuşuyoruz. Amerika'dan gelen de Amerika çıktı. Ne? Sadece Amerika'yı da şey yapmıyor. Amerikalılar da şey yapmak lazım. Ama tabii insanlar da ona göre para kazanıyor. Tabii. Ama çok yazık bir durum var ki Türkiye'de Uludağ'a bile gitmeyen binlerce insan var. Milyonlarca insan var. Ya Bursa'da yaşayıp Türkiye'de... Uludağ'a gitmeyenler vardır. Hani şey suçlamıyorum kimseyi. Gidemiyordur yani. Bursa'ya herkes gitmek ister. Ailesini, eşini alıp. Arkadaşlar burada da var mıdır? Yoktur. İmkanı yok. Biz buraya gelmekte şey yok ki, bahis yok ki. Ya çok benzin ucuz, araban varsa. Araban varsa. Bir de şöyle burada güzel yerlerin hepsi kamuya açık. Hepsi. Aynen. Bir en fazla o park vardı. Göreceksiniz videolarda. Gölün olduğu park. Ya orası 8 franktı ki çok aşırı ucuz. Yani çok yerde yatan adam bir de bu 8 euro verir yani. Buraya çekebilir, çok aşırı yükselmiş. Buraya. Sen bayağı yükseldin. Şuraya bak, karşı tarafta dağ nasıl duruyor? Çok heybetli gözüküyor. Bilmiyorum. Belki videoda aynı heybeti vermiyor olabilir ama gerçekten heybetli duruyor. Burada hep zaten oteller falan var. Hostel tarzı, apart tarzı yerler, restoranlar. Turistik yer. Böyle yerleşim var mıdır? Mutlaka var. Yukarılarda bir sürü evler vesaire gördük. Ama yine çok zorlamayalım dedik. Yeter buraya kadar. Burası buranın otelle işte bir iki alışveriş yerlerinin olduğu yerler. Güzel ya. Vay be. Ama gariptir ki herkes Asyalı abi. Ya, bak ya rahat söylüyorum ki Avrupa'da olmamıza rağmen %50'si Asyalı. Kesinlikle. Her yer, bütün tatil beldelerinde Asyalılar var. Onlar biraz daha ticaret sektöründe çoklar ya. Ondan olabilir mi? Mesela bu neymiş? İçlik var. Çorap. Kaç para? 22.90. 22.90 termal çorap. Euro 24 Şu çanta 60 frank. Şu 90. Şu ne? 90. Deuteren 90. Deuter. Bak şöyle şeyler var. 14.50. Bak şöyle
Şöyle var ama bunun fiyatı ne kadarmış? 11 frank. Şu çok tatlıymış bak. Şu normalde hediye alınabilir. Bir cüzdan almam lazım kendime düzgün de. Şöyle büyük cüzdanları ben taşıyamıyorum ya. Ben yok canım burada. Bunun için ayrı çantayla bir şey oluyor. gerek. Bunlar cepte büyük. rahatsız ediyor. Aynen. Ne kadar fiyatı da merak Bak ne kadarmış fiyatı? Bugün yazmıyor. Tahminen mi bırakmışlar bunda? Burada kişiler tahmine kalmış. Para koymamışlar mı için? Yok. Maalesef Made in Germany. Devam. Net almayı seviyorum. Gittiğim beğendiğim yerlerden. Bu da Grindelwald'ın tableti olsun. Tanesi 6 frank. Şöyle güzel böyle bir poşete koydular. Sanki lüks bir şey almışız gibi. Ama gerçi lüks 6-7 euro verdik yani. 7 euro verdik şimdi. Arkadaşlar şöyle bir sorun var. Burada evet Almanca da resmi değil. Almanca konuşuyorlar ama Almanca ile hiç alakası yok. Çok farklı. Burada ben Almanya'da da çok kişiyle görüştüm. Oradakiler de anlamıyorlar. Buranın aksanı çok farklı. Mesela ben söylediğinin yarısından fazla anlamadım. Çok böyle kelimeleri yutuyorlar. Bir de S harfini çok kullanıyorlar. Öyle dikkat ettim. Arkadaşlar burada Jungfrau diye bir tepe var. Buranın en ünlü tepesi. Yüksekliği 3844 metre. Oraya isterseniz teleferikle de çıkabiliyorsunuz. Ama teleferinin ücretini şu an unuttum. Bulursam yazarım. Biraz pahalıydı. Biz çıkmayı düşündük bir ara ama sonra kişi başı çok maliyetli olduğunu anlayınca Düşünmekten de vazgeçtik. Dünyanın en yüksekte bulunan tren istasyonu Grindelwald'da. Buraya buz kenti de dedikleri için burada bazı yerlerde buzulları da oyarak oralarda tren istasyonları yapmışlar. Ama bunlar tabii daha çok yükseklerde. Oraya gitmek biraz tuzlu fiyatları. O yüzden biz tercih etmedik. Eğer imkanınız varsa siz tercih edebilirsiniz. Bunların ikisi 14 euro. Burada deneyelim dedim. Bunlar İsviçre'nin önemli ünlü dondurma markası Movenpick. Böyle Alp dağlarının ortasında. Evet gençler. Tadın. Yumulun. Bunlar güzel anılar. Değil mi? Furkan hemen yedi abi. Böyle olmaz. Geçen Kemal'in yediği dondurmadan aynısı. Aha. Abi Kemal'le bunu yemiştik. Çok lezzetli. Kemal Efendi gizlice bunu Güzel yemiştin. mi? Evet gizlice bunu yemiştin değil mi? Oğlum vanilyası da yemedim. çok güzelmiş lan. Vanilyasına da Oğlum bakalım. vanilya çok güzel kanka. Beğendin mi? Çok beğendim. Bize o zaman afiyet olsun. Oğlum İsviçre çikolatası yazıyor. Bakın arkadaşlar burada 1972 yılında sanırım imzalanmış bir şey var. Burada şey yazıyor. Japonya'nın Matsumoto şehri buranın kardeş şehriymiş. Grindelwald'ın kardeş şehriymiş. Galiba bunu 2014'te yayınlamışlar. Tam anlamadım ama burada sonsuz dostluk yani sonsuz arkadaşlık anlamında. Hem Grindelwald'ın simgesi var hem de Japonya'nın simgesi var. Güzel bir şey. Asyalıların nereden gelmiş olduğunu belli bir Belki de kardeş şehirler. Biz de burayı görünce dedik ki sonsuz arkadaşlığımız devam evet. etsin. Evet. Ya nasıl Evet. manalı ama. Evet. Çok güzel oldu. Burada kapanışı yapalım dedik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz, abone olursanız, bize destek verirseniz çok seviniriz. Yorumlarınız zaten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizlerle olmak çok güzel. Ve hoşçakalın.